Ey müminler, Allah'tan korkun ve Allah'a itaat edin. İki korku vardır. Biri dünyalıktır, biri ahiretliktir. Sen insan olarak diyor, ahiretlik korkuyu öne çıkart. Dünyalık korkunun bir faydası yoktur. Çünkü sonuçta Allah'ın bir teminatı vardır. Rızkı veren benim buyuruyor. Rızkı sen kendi kendine veremezsin. Kendi kendine yaratamazsın. Sen ancak rızkı arayabilirsin. Rızkın peşinden koşabilirsin, uğraşabilirsin ama rızkı sana tayin eden, yazan Allah'tır. O yüzden yazılmış bir rızkı sen daha fazlası üzerinde ben de rızk yaratabilirim sevdasına veyahut hayaline kapılırsan diyor, yani rızk korkusuna düşersen diyor, o halde Allah'tan şüphen vardır, Allah'tan ümidin yoktur ve ümit sendedir, nefsindedir diye bir hakikat ortaya çıkar. Yani kendinden umarsın, kendinden bilirsin ki bu farkında olmadan bilmeden şirke küfre götürür adamı. O yüzden korkuları ayırt etmek gerekiyor. Allah'tan korkun ve Allah'a itaat edin diye başlıyoruz her seferinde. Bu ayettir. Aynı zamanda hadistir. Neyi ifade eder? Yani sadece Allah'tan korkun. Başka bir şeyden korkmayın. Lüzum etmez. Asıl korkulacak Allah'tır. Ama insanoğlu öğretmenden korkar, ne bileyim rızkından korkar, dünyalık alışverişinden başarılı olamayacağından korkar, geleceğinden korkar. Halbuki geçmişi de geleceği de içinde bulunduğun zamanı da yazan, yaratan Allah'tır. Senin elinde hiçbir şey yoktur. Senin tek kurtarman gereken ahiretindir. Tek korkun ahiretin olmalıdır. Çünkü sonsuzluk oradadır. Yokluk buradadır. Yok olacak bir şeyin endişesinde olmak ahmaklıktır buyuruyor. Sen var olan şeyin endişesinde olacaksın. O var yok olursa sana diye korkacaksın. Var gibi görünen yok olacaktır. O da bu dünyadır. O yüzden ne söylerler şarkılarda bile? Fani dünya, yalan dünya. Hiçbir şarkı bestelerinde olsun, dillerde olsun, şiirlerde olsun, gerçek dünya, hakiki dünya diye bir terim veyahut da deyim kullanılmaz. Hep yalan dünya, fani dünya diye bir terim kullanılır. Ama ahiret için yalan ahiret diye bir şey duydunuz mu? Öyle bir şey yok. Ahiret en büyük gerçektir. Bak, dün doğduk, bugün ölüyoruz. Ve aradan o doğuştan ölüme giden o zaman aşaması ne kadar hızlı geçti değil mi? Ne diyor Hazreti Ali Efendimiz göz açıp kapayana kadar? Sanki şimdi doğdum, şimdi ölüyorum gibi. Aradaki o zaman, o 60, 70, 100 sene, 200 sene neyse artık. 1000 sene Nuh Aleyhisselam o bile geçti gitti. Demek ki hakikat neymiş? Ahiretmiş. O yüzden korku ahirete olmalıdır. Ben ahirete varacağım. Şüphesiz gideceğimiz nokta orasıdır. Dünyalık korkuyla boğuşacağım ama ahiretlik korkuyla anlaşalım. Barışalım. Ve yatırımı oraya yapalım diye. Asıl korkumuz o olmadı. Ahirete ne yatırdık? Ahirette karşımızda ne bulacağız? Bu dünyada buldukların yok olacaktır. Tuttukların elinden kayıp gidecektir. Bak, bir hastalık geliyor. Zımba gibi adamlar, çam gibi adamlar devriliyor. Küçük bir mikrop koca adamı deviriyor insanı değil mi? Demek ki bizim hiçbir gücümüz yok. Tek korkumuz Allah'ı gözetememek, onu dinleyememek, ona itaat edememek olmalıdır.
Allah'ın bize olan güvencini, sevgisini kaybetmek olmalıdır. Gerçek korku bu olmalıdır. Sen bir kimseyi görüyorsun da onu kaybetmekten korkuyorum veyahut da seni kaybetmekten korkuyorum diyorsun. Allah'ı kaybetmekten, peygamberi kaybetmekten, Kur'an'ı, zikri, namazı kaybetmekten korkuyorum diyen çok az kimse var. Asıl bizim korkumuz bunları kaybetmek. Sana Allah namaz kılmayı nasip etmiyorsa, zikir çekmeyi, Kur'an okumayı nasip etmiyorsa demek ki Allah istemiyor. Çünkü sen samimi değilsin. Zannetme ki kendinden okumuyorsun. Allah istemediğinden okuyamıyorsun. Allah istese okurdun. Kılardın o namazı. Allah senin secdeni kabul etmediğinden o secdeye varamıyorsun. Gerçek budur. Ne zaman hac deseler vaktim yok, zamanım yok, param yok. Ama tatil dediklerinde her şeye vaktin var. Paran da var, pulun da var. Olmadı kredi çekiyorsun gene gidiyorsun. Hac mevsimi gelince ama daha vaktin var. Nerede vaktin var? Çünkü senin korkun yok ahiretten. Bütün meselen bu. Senin tatili kaçırmaktan korkun var. O zevki sefadan yoksun olmaktan senin bir korkun var. Eyvah herkes tatile gidiyor ben gidemiyorum. Bu bir korkudur. Bu bir endişedir. Herkes tatile gidiyor ben gidemiyorum. Saçma sapan şeylerde korku duyuyoruz. Endişe duyuyoruz. Ama Allah için her an ölebilirim. Bir an Azrail gelse öldüğümde halim nice olur korkusu yok. Çok eminiz çünkü kendimizden. Daha yarını da yaşayacağız. Öbür günü de yaşayacağız. Daha binlerce yıl yaşayacağız diye bir duygu var hepimizde. Böyle bir o güven var içimizde. Sahte güven. Çünkü şeytan öyle fısıldıyor. Boyuna, posuna, pazuna, sağlığına, sıhhatine aldanmayasın. Hele ki parana, malına, mülküne, arabalarına kanmayasın. Sana alkış tutanlara inanmayasın. Bunlar hepsi gelip geçiyor. Asıl bunlardan kork. Çünkü bu bütün sahip oldukların senin felaketin olabilecek durumdadır. Bütün bu malın, mülkün, arkadaşların, nasıl bir arkadaş tuttun kendine? Nasıl sen bu malı tuttun? Neyle tuttun? Ne yaptın bu mala? Bunların korkusunu duyacaksın asıl. Ben bu hesabı nasıl vereceğim Allah'a? Bak adamın bir baltası, bir de ipi varmış. Hesabı hala veremiyormuş. Aradan kaç bin sene geçmiş. Hala o iple baltanın hesabını veremiyor adam. Sen bu kadar varlığın içinde nasıl o hesabı vereceksin? Sen asıl bunun korkusunu duy. Hayır. Bu devirde ama kimin malı çoksa, parası çoksa, alkışlarını şakşakçısı çoksa o kendini çok güvende hissediyor. Onda hiçbir korku görülmüyor. Adam çok emin. Niye? Arkadaşları var, alkışlayanı var, parası var, malı var, mülkü var. Bunlara güveniyor. Asıl bunlardan korkacaksın. Seni o arkadaşlar, o alkışlayanlar, o malın, mülkün, paran, o makamın, mevkin, pozisyonun senin belki ebedi cehenneme girmeni sağlayacak. Asıl bunlardan korkacaksın. O yüzden ey insan Allah'tan korkun ve Allah'a itaat edin. Bu gerçek aslında bizim hayatımızın haritasıdır, navigasyonudur. Yol göstericisidir. Kime itaat edeceğimizi, kimden korkmamız gerektiğini belirten, hayatımızı idame eden bir hakikattır bu. Ona bakarsak, onun üzerinde bu iki kelimenin üzerinde düşünürsek, tefekkür edersek, inanıyorum ki kimden korkacağımızı, kime itaat edeceğimizi gerçekten anlamış olacağız.